Efendim bir kere daha hoş geldiniz. Bugünkü keşif durağımız Bodrum seven misafirlerimizin, deniz seven misafirlerimizin son günlerde özellikle yorum ve mesajlarda benden en çok talep ettiği otelden birisi olan Sentido Belazur'dayız. Hemen videoyu izlemeye başlarken öncelikle videolarımıza destek olmanız amacıyla beğeni ve abone tuşlarına ücretsiz olarak basmanızı, hatta küçük bir yorum yapmanızı rica ediyorum. Ve Sentido Belazur anlatımlarımızdan sonra burada tatil yapmaya karar verirseniz biz de Tatilüm ekibi olarak ESS Tur'un yetkili satış ajansisi olarak sizlerden rezervasyonunuzu aşağıdaki açıklama kısmında bulunan iletişim bilgisinden yapmanızı rica ediyorum. Bütün çalışmaları bu amaçla gerçekleştiriyoruz. Ve geldik Sentido Belazur'a. Burası aslında genel yapısıyla son derece sade ama bir o kadar kaliteli hizmet veren, tamamen misafir memnuniyetine odaklı, bu anlamda konaklayan misafirlerin geri bildirimlerinde, geri yorumlarında defalarca tekraren ödül almış bir tesis. Son 10 yılda 8 defa ödül almışlar. Öyle bir kısa özet vereyim size. Birazdan giriş bölümünden başlamak üzere, odalarından başlamak üzere genel kullanım alanları size anlatacağım. Özellikle club odaları sizi biraz böyle Mikonos'a, Santorini'ye götürecek. Bodrum'u tam olarak hissetmenizi sağlayacak. Ege atmosferini size sunacak. Restoranlarından bahsedeceğiz. Hem havuzların etrafında hem sahil bölümüne kadar uzanan alanlarda çok güzel fırın ürünleri var sinek menüler olarak. Akşam saatlerinde açık büfeden de tabii görüntüler sunacağız. Hatta birazdan kahvaltı büfesinden de biraz görüntü aktarmaya çalışacağım. Bütün bunların yanı sıra mesela havuz seven misafirlerimiz için burada 2 farklı havuz var. Bir tanesi arkamda gördüğünüz bu dekoratif havuz. Onun dışında bir tane de yetişkin misafirin kullanabildiği artı 16 yaş olarak ifade edebileceğimiz relax havuz var, dinlenme havuzu var. Çok keyifli, çok dekoratif bir alan orası da. İsterseniz hemen keşfe başlayalım. Sentido Belazur'u beklentiniz oranında değerlendirerek, kendi alışkanlıklarınıza, bütçenize, aile yapınıza göre değerlendirerek benim de size filtresiz ve gerçek görüntülerle sunumlarımı dikkate alarak rezervasyonlarınızı yapmaya karar verirseniz lütfen tatil ekibimize ulaşmayı ihmal etmeyin diyerek keşif yolunda başlıyoruz. Buyurun efendim. Sentido Belazur'a hoş geldiniz diyerek özellikle Bodrum'da sade ve kaliteli anlayışıyla, hoş ambiyansıyla sizleri bekleyen tesisin ilk adımlarda sizi bekleyen resepsiyon lobi alanıyla keşif yolculuğumuza başlatıyoruz. Tabii öncelikle resepsiyon bölümünde arkadaşlara bir günaydın diyelim. Sabah erken saatlerde ve Sentido Belazur'un hoş ambiyansında Nazik Hanım da sabah saatlerinden itibaren burada asistan arkadaşlarım size bekliyor olacak. Günaydın, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrardan. Teşekkürler. Şimdi Sentido Belazur'a giriş yaptığınızda burada küçük bir karşılama seremonisi var aslında. Şöyle ki, Nazik Hanım birazdan izah edecek size. Biz bir senaryo olarak bunu size sunacağız. Size otele geldiğiniz zaman burada nasıl karşılanıyorsunuz, işlemleriniz nasıl yapılıyor ve oteldeki ilk bölümü nasıl yaşıyorsunuz bunu göstermeye çalışacağız. Ben hemen bir yedek mikrofon çıkarıyorum. Nazik Hanım'ın sesi bize tam net gelsin diye. Nazik Hanım, biz misafir olalım. Otele geldik, giriş yaptık. Tamam. Nedir Sentido Belazur'un karşılama seremonisi? Buyurun. Şu şekilde misafirimiz giriş yaptığı anda misafir ilişkilerinden herhangi bir personel karşılıyor misafiri. Siz Resepsiyona veya yönlendiriyoruz. Ben veya saatlere diğer göre, arkadaşlarım. tamam. Aynen. Resepsiyona yönlendiriyoruz. Giriş işlemlerinin ardından öncelikle girişten önce misafirlerimize soğuk İkramlar havlu ve yapılıyor. Osmanlı şerbeti ikram yapılıyor. Daha sonra resepsiyondaki işlemler tamamlandıktan sonra misafirlerimiz terasa alarak orada kısaca bir otel tanıtımı yapıyoruz kendilerine. Hadi yapalım. Tabii, buyurun. Hadi yapalım. Sizler otele gelmişsiniz gibi bir senaryo canlandırıyoruz şu anda. Bu arada Nazik Hanım, çok özür dilerim. Şimdi Sentido Belazur dediğimizde aslında ayrı parantez açmamız gereken bir konu var. Çok affedersiniz. Gözüme takıldı, göstermem lazım. Hem yurt içinden hem yurt dışından globalde Sentido Belazur'da konaklayan misafirlerin geri bildirimlerinin değerlendirildiği ölçümlerde, anketlerde yıllardır üst üste ödül alan bir tesis burası. Gördüğünüz gibi birçok farklı firma hem yurt içinde otel puan ödüllerinde hem TUI gibi, Booking.com gibi veya diğer Holiday Check gibi birçok uluslararası global turizm şirketinin konaklattığı misafirlerin burada verdiği yüksek puanları, ödülleri kısaca göstermiş olduk. Şimdi parantezi kapatalım. Tekrar Nazik Hanım'a söz verelim. Tekrar. Muhteşem bir Ege manzarasıyla, Kos Adası manzarasıyla görüyoruz. Evet. bilen misafirimiz vardır ama ben hemen bahsedeyim. Karşısı Kos Adası, Akyarlar bölgesindeyiz ve denizin en güzel olduğu noktadan bir tanesindeyiz. Söz sizde. Hemen kısaca otel tanıtım yapayım. Lütfen. Tüm misafirlerimize yaptığımız şekilde giriş kat, ana giriş, 6. kat aynı zamanda. Burası 6. kat. Aynen, Tamam. katlar aşağıya doğru gidiyor. Toplam kaç kat 6'dan var 1'e böyle? kadar. 6'dan 1'e kadar, Ay, 1'e gidiyor. kadar gidiyor. Aynen. Şu gördüğünüz tüm alan 1. katta.
Burada resepsiyon, misafir ilişkileri deski, Blue Bar ve alakart restoranımız bulunuyor. Barlarımızdan birisi burada. Aynen öyle. Barlarımızdan bir tanesi burada. Üst katta seyir terasımız var, bilardomuz var, kütüphanemiz var ve bilgisayar var. Güzel manzara eşliğinde. Aynen öyle. Çok güzel bir terasımız var. Onun dışında ana restoranımız 4. katta. Kahvaltı. Birazdan göstereceğiz. Şu iki Evet. tane şemsiyenin olduğu yerde. Aynen, kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği ve gece atıştırmalığı ana restoranda oluyor. Belli saatleri var. Bu saatlerin de bilgisini veriyoruz misafirlerimize. 2 havuzumuz var aslında. Bir tane de relax havuzumuz var. Birazdan anlatacağım onu. Tamamdır. Evet. Yetişkinler için o havuz. Onun dışında şu gördüğünüz havuz. tüm alan ana havuz. Havuz bar. Barlarımızın bir tanesi de orada. Snack bar var. Onun dışında dondurma standımız Dondurma servisini var. gördüm buradan. Evet. 3 tane kamelyamız var. Onlar ücretsiz Ücretsiz ve değil mi? rezervasyonsuz. Harika. Evet. Çok güzel. Onun dışında bir tane küçük çocuk havuzumuz var. Çocuklar için küçük bir parkımız var. Şimdi birazdan, çok özür dilerim. Tamamdır. Birazdan bu alanların hepsini, Nazik Hanım'ın saydığı alanların hepsini yakından göstereceğiz size. Sabah erken saatler, hatta ben şöyle bir üzerimi değiştirdikten sonra hemen keşfe başlayacağız. Kahvaltı büfesinden görüntülerle akşam saatlerine kadar, akşam büfesi dahil olmak üzere sizlere Sento Belazur'u anlatmaya çalışacağım. Oda kategorilerini de göstereceğiz. Zannediyorum 2 bölümden oluşuyor aslında tesis. Aynen. Ana bina ve club odalar şeklinde. Club odaları çok beğendim. Evet. Sizi alıp Ege'ye böyle bir Santorini'ye, bir Mikonos'a götürecek. Evet. Aslında Bodrum'un tam böyle atmosferini hissettirecek bir yapısı var. Beyaz badanalı Lego tipi begonvillerle süslenmiş club odaları çok alımlı. Onları da birazdan göstereceğiz. Evet. Peki. Başka notumuz var mı? Başka notumuz detaylı, dediğim gibi saatler var. Daha detaylı bir şekilde anlatım var ama şu anlık bu kadar yeter diye düşünüyorum. Siz devamlı... sahille ilgili buradan bir şey Şöyle, söyleyelim. evet, sahile gitmek için bir kahverengi kapımız var ileride küçük. Kahverengi kapıdan misafirlerimiz çıktığında sağa dönüyorlar. Ağaçlık üstü kapalı çok güzel bir yürüyüş yolumuz var. Bir 120 metre kadar mesafesi var. Buradan sahile 120 metre sonra ulaşıyor misafirlerimiz. Orada da barımız var. Ve sinek barımız var. Şezlongların bulunduğu çim alan var, kum alan var, iskelemiz var aynı zamanda. Bunların da hepsini göstereceğim. Aynen Parantez içinde. öyle. Birazdan gideceğiz oraya. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Zahmet ne demek? verdim. Ha, estağfurullah. Biz sizle böyle kısa bir tanıştırdıktan sonra oteli artık misafirlerimize her zaman benim formatım alışık oldukları üzere genel alanları gezdireceğiz. Sonra odalar, sonra akşam büfesiyle beraber keşfimizi tamamlayacağız. Çok teşekkür ederim. Ben çok sağ olun. teşekkür ederim. Misafirlerimizin bu anlamda Sento Belazur'la tanıştıklarını öngörüyorum ve tabii ki burada tatil yapmaya karar verirseniz daha şimdiden aşağıda açıklama kısmında iletişim bilgilerimizde yer alan bölümden bizi aramanızı rica ediyorum. Tatilim ekibi olarak ETS Tur'un yetkili satış ajansı olarak Sento Belazur'u size anlattıktan sonra rezervasyon takdir hakkınızı bizden yana kullanmanızı önemli rica ediyorum. Buyurun devam edelim. Erken saatler Sento Belazur'da sahile doğru ilerlerken kahvaltı büfesinden biraz görüntü paylaşmak istedim. Akşam saatlerine buraya tekrar geleceğim ve buradaki akşam yemeği sunumunu, açık büfe sunumunu size göstermeye çalışacağım. Ama isterseniz sabah kahvaltı sunumu ile ilgili de çok kısa görüntüler aktaralım. En azından size kahvaltı ile ilgili fikir vermiş oluruz. Ben çok beğendim. Çok temiz, titizlikle hazırlanmış. Çeşitlilik de gayet güzel. Ya otelin Bodrum'la özdeş sade yapısı aslında yemek sunumlarıyla da bütünleşiyor. Kısaca kahvaltı büfesiyle başlayalım. Akşam tekrar burada buluşacağız. Ve şu anda geldiğimiz yer gerçekten çok davetkar, güzel görüntüsüyle relax havuzun olduğu bölüm. Sento Belazur'da 2 tane havuz var. Bunlardan bir tanesi de birazdan göstereceğim ana havuz. Orası çok dekoratif, güzel bir havuz ama öncesinde relax havuzun bu ambiyansı gerçekten aslında tesisin ne kadar keyifli ortamlar sunduğunun bir ifadesi olarak anlatılabilir, gösterilebilir. Relax havuzun özelliği artı 16 yaş misafirin kullanılması olması ve burada tabii ki çocuklar olmadan dinlenmek isteyen, sessizlik isteyen, eşiyle sohbet etmek isteyen, kitap okumak isteyen veya uyuklayarak güneşlenmek isteyen, biraz da böyle güzel Bodrum havasını hissederek havuz keyfi yapmak isteyen misafirlerimize aynı zamanda jacuzzi özelliğiyle hizmet veriyor. Güzel bir doğa manzarası var. Hemen bana göre sol tarafta bir bar var. Barı da sabah saat 10'da açılıyor. Gün içerisinde akşam saatlerine kadar konsept dahilinde yerli alkol içecekler ve alkol içecekler, soft içecekler. Aynı zamanda güzel demleme çaylar ve yine sizin ihtiyaç duyacağınız içecekleri ikram ediyorlar. Konsept halinde sunuyorlar. Bunun dışında söyleyebileceğim tabii yine bu alanda hem şezlonglar hem de ağaçların altında gayet güzel dekoratif, serin bir şekilde dinleyebileceğiniz bir oturma alanı var. Bu arada barın konsepti gerçekten
gerçekten çok güzel. Doğal bir dekorasyonla, tropik ifadesiyle aslında tatili çağrıştıran, buradaki dinlendiğiniz anları keyfe dönüştüren bir görüntüye sahip. Bu şekilde relax havuzu anlattıktan sonra şimdi ilerleyerek diğer bölümleri göstermeye devam edebiliriz. Relax havuzun olduğu bölümden aşağı doğru inerken küçük bir çocuk oyun alanıyla karşılaştık. Burası özellikle çocuklarıyla gelen misafirlerimizin değerlendirmesini sunabileceğimiz küçük bir çocuk parkı ve mini kulüp aktivitenin gerçekleştirildiği yer olarak kısaca gösterelim. Şu anda sabah saatleri olduğu için henüz kapalı ama çocuk oyun alanı olarak, çocuk parkı olarak bu alanla ilgili kısa bir ifade vermiş olalım. Sonra turumuza devam edelim. Ve relax havuzdan sonra küçük çocuk parkını geçtikten sonra birkaç adımda otelin kalbi olarak niteleyeceğimiz bir bölüme geldik. Birazdan ana havuzu göstereceğim size ama şu anda bulunduğumuz yerde çok güzel bir pool bar var. Pool barın özelliğini de kısaca size özetlemek isterim. Burada hem çok güzel bir sinek sunumlar yapılan fırın bölümü, sinek restoran var. Aynı zamanda içecek ihtiyaçlarınızla ilgili konsept halindeki sunumları kısaca göstermek istiyorum. Ve şimdi geldiğimiz yer otelin pool barı. Burası aslında hem relax bara, ki orada da ayrı bir bar olmasına rağmen, hem de ana havuza orta noktada. Yani tesisin kalbi olarak ifade edebileceğim çok keyifli bir alan. Hem bistro masalar, hem koltuklar, hem de masalar, sandalyeler misafirlerin kullanımına sunulmuş alanda. Sentido Bellator'da benim gözlemlediğim en önemli özelliklerden bir tanesi herhangi bir şekilde misafir yoğunluğu, oturma alanı bulmakta ya da şezlong bulmakta sizi etkilemiyor. Çok rahatlıkla birçok alanda dinlenme bölümleri bulabilirsiniz. Bar konseptiyle ilgili burada tabii alkol içecekler, çaylar, kahveler, kokteyller sunuluyor. Bunun dışında hemen yan tarafında bir sinek restoran var. Orada sabah saat 11 ile saat 12 arasında geç kahvaltı sunumu yapılıyor. Özellikle gece akşam saatlerinde eğlenceden dönen misafirlerin sabah erkenden hani kahvaltı saatini kovalamalarına gerek yok. Saat 11-12 arası sinek restorana gelerek, bu barın hemen arkasındaki sinek bölüme gelerek kahvaltı menüleri sipariş verebiliyorlar. Bunun dışında tabii ki yine sinek bölümünde öğle saat 12'den itibaren akşam saatlerine kadar çok güzel pideler, pizzalar, gözlemeler, hamburgerler ve makarna sunumları da yine bu alanda gerçekleşiyor. Bir Ege havası, bir Bodrum havası yine dekorasyon açısından Sentido Bellator'u zaten tamamlayan özelliklerden bir tanesi olarak da burada da kendini hissettiriyor. Yerli alkol içecekler konsept halinde sunuluyor. Yabancı alkol içecekler ekstra ücret karşılığı yine barda bulunduruluyor. Bu anlamda bir pool barı da anlattıktan sonra küçük bir marketimiz var burada. İhtiyaç dahilinde buradan alışverişinizi yapabilirsiniz. Ve diğer tarafa döndüğümüz zaman da bir şov sahnesi akşam saatlerinde saat 21.30 itibariyle yemek sonra, işte bu saatler değişebilir tabii ki. Şov sahnesinde çeşitli dans gösterileri, çeşitli aktivitelerde sergileniyor. Bu alanda anlattıktan sonra Sentido Bellator'da keşfimize devam edebiliriz. Az önce bahsettiğim sinek restoranı burasıydı. Barın hemen arka tarafında gayet güzel, keyifli bir köşe. Yine Bodrum'un o doğal atmosferini hissedeceğiniz bir dekorasyon anlayışıyla hazırlanmış. Burası tabii sabah şu anda erken saatler. Yine de servisleri arkadaşlarımız hazırlamışlar. Hemen yan tarafındaki mutfakta öğle saatten itibaren pizzalar, pideler, hamburgerler, çok güzel fırın menüleri, fırın ürünleri, lahmacunlar misafirlere sunulacak. Tekrar diyorum, sabah saat 11-12 arasında burada kahvaltı sunumu, geç kahvaltı menüsüyle, tabii ki biraz daha sade bir menüyle misafirlere buluşturuluyor. Ve ana havuza geldik. Hemen birkaç adımda relax havuzdan buraya ulaşmamız ortalama 50-60 metre kadar. Yani her şey çok yakın, çok kompakt bir tesis burası. Ve ana havuzun ne kadar dekoratif olduğu konusunda size fikir verecek görüntüler paylaşarak turumda devam edeceğiz. Tabii havuz seven misafirlerimiz için aslında Sentido Bellator'un hem relax havuz özelliğiyle hem burada gördüğümüz dekoratif havuz özelliğiyle Bodrum'u da tam olarak ifade eden bir görüntüyle sizleri beklediğini söyleyebilirim. Bir de küçük çocuk havuzu var. Şimdi misafirler var. Çok detaylı göstermek için daha önceden çektiğim görüntüleri eklemek istiyorum. Minik çocuk havuzuyla beraber relax havuz, aynı zamanda etrafındaki şezlonglar dışında özel pavilyon alanları da var. Onlardan ayrıca bahsedeceğim size. Yine bu alandaki dinlenme bölümleri, özellikle çok sayıda şezlong, çok sayıda dinlenme alanı. Bakın şu bölümde çimler üzerinde güzel minderler var, şezlonglar var. Bu anlamda misafirlerimizin isteklerine göre kendilerine özel dinlenme alanı seçebileceklerini söyleyebilirim. Özellikle şezlong konusunda Sentido Bellator'da erken kalkmak, işte şezlong tutmak vesaire bunlara gerek kalmayacak. Çünkü birçok sayıda, birçok yeterlikte şezlonglar ve dinlenme alanları var. O yüzden burada tatilin tadını çıkartabilirsiniz. Sakin sakin, yavaş yavaş sizi dinlendirecek bir sunumla tatilinizi gerçekleştirebilirsiniz. Böyle güzel bir mekandan da kısa bir anlatım yapmak istedim. Yine havuzun etrafında şezlonglar dışında gördüğümüz bu alanların ücretli olmadığını, tüm misafirlerin rahatla kullanımına sunulduğunu ve dekoratif güzel görüntüsüyle bence hani tatil ortamınızı daha rahatlatıcı, daha keyifli bir şekilde
geçirmenizi sağlayacak. Özellikle bebeği olan misafirlerimizin bu alanları kullanmak için bence güzel bir olanak olduğunu da söylemek, hatırlatmak isterim. Yavaş yavaş devam ediyoruz. Birazdan sahile geçeceğim. Burada gördüğünüz bahçe kapısından 2 dakikalık bir yürüyüşle maksimum 2 dakikada sahile ulaşacağız. Sadece 120 metre. Bu mesafeyi tekrar söyleyeceğim size ki hani bu anlamda kafanızda bir soru işareti kalmasın, rahatsız olmayın istiyorum. Dondurma büfesi tabii saat çok erken, şu anda saat 10'da açılıyor. Yine aynen sinek bölümlerde ve barlarda olduğu gibi saat 10 itibariyle birçok hizmet alanı aktifleşiyor. Şu anda misafirler kahvaltıdalar zaten. Kahvaltı ile ilgili saat 11 ile 12 arasında pool barın yanında geç kahvaltı sunumunda aklıma geldi. Söylemiştim, bir daha söyledim. Tamam, sahile gitme zamanı geldi, buyurun. Güzel bir bahçeden geçerek sahile ilerleyeceğiz. Şimdiden merakınızı gidermek adına söylemek isterim ki ortalama 120 metre kadar bir yürüyüş yapacağız. Ve Sento Belladur'un kendine ait şezlonglarının, şemsiyelerinin ve barının bulunduğu bölümü de size göstereceğim. Bu arada plaj havlularınızı sadece havuzun bulunduğu bölümden alabiliyorsunuz. Yani bu videoyu izledikten sonra aklınızda olur diye düşünüyorum. Sahile giderken orada bir havlu hizmeti olmadığı için sadece soft içecekler, bira ve şarap sunumu yapan bir bar var, şezlonglar var, şemsiyeler var. Bu yüzden havlunuzu buradayken alıp gitmenizde fayda olacaktır. Şimdi yavaş yavaş sahile ilerleyebiliriz. Mesafenin ne kadar kısa olduğunu göstermek için, daha doğrusu sizin değerlendirmenize doğru şekilde sunmak için göstermek istiyorum. Bakın burası, hemen bu duvarın arkası otelin havuzu zaten. Kapıdan çıktık ve buradaki güzel ağaç geçidinden, doğal malzemelerle alınmış bir bölümden güneşte olmadan gölge bir şekilde yürüyerek plaja doğru ilerliyoruz. Bu arada saat tutuyorum, bakayım kaç dakikada varacağız diye. Mesafemiz 120 metre. Geçitten sonra böyle bir sokağa geliyoruz ve sokağın sonunda zaten şezlonglar görünüyor. Tekrar diyorum, toplam yürüme mesafesi ortalama 2 dakika. Yürüyüşten sonra Sento Belladur'un aslında deniz seven misafirlerin burayı tercih etmesi için ne kadar önemli bir noktası olduğunu göstermeye başlayacağız. Akvaryum gibi bir sahile geldik. Çok güzel bir iskelesi ve çok sayıda şezlongların olduğu plaj alanı var. Burada hem kumsal bölümde hem de çimler üzerinde şezlonglar var. Ama tabii ki esas konumuz deniz ve sahil. Şu anda Akyarlar bölgesindeyiz. Biraz ileride Akyarlar merkez olarak ifade edeceğimiz yerler var. Ama isterseniz plajla ilgili bilgi vermeye başlamadan önce deniz yapısını bir kez daha gösterelim. Gördüğünüz gibi akvaryum gibi bir deniz burada misafirleri bekliyor. Şezlonglar sabah saatlerinde arkadaşlar hazırlıklarını yapıyorlar. Hem kumlar üzerinde hem de çimler üzerinde şezlonglar var. Şöyle hemen yaklaşalım. Tabii sahile geldiğiniz zaman da konsept devam ediyor. Yeme içme konsepti devam ediyor. Burada misafirlerimiz dinlenirken, keyif yaparken, güneşlenirken bir şeyler içmek istediklerinde saat 10 itibariyle burada açılan bardan onlara soft içecekler, bira ve şarap ikram yapılıyor. Aynı zamanda bir fırın var. Saat 12 itibariyle buradaki restoranda pideler, pizzalar çıkıyor. Onun dışında hamburger, cheeseburger gibi menüler de yine saat 12 ile akşam 17 arasında burada Sento Belladur misafirlerine konsept dahilinde sunuluyor. Ortamın sade ama keyifli olduğu konusunda bir yorum yapmak istiyorum. Sento Belladur'da kalan misafirlerin, deniz seven misafirlerin, Bodrum denizi seven misafirlerimizin bu alanda gerçekten keyif alacağını ve tesisi tercih etmeleri için bu bölümün başlı başına bir sebep olabileceğini düşünüyorum. Tabii ki bu bölümden sonra otelde akşam yemeği sunumu ile ilgili de görüntüler paylaşacağız. Açık büfe sunumu da paylaşacağız. Özellikle fırın ürünleri konusunda bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sahildeki fırında çok güzel pideler, pizzalar çıkıyor ama özellikle videonun ilk bölümünde anlattığım havuzun yanındaki, ana havuzun yanındaki pool barın yanında bulunan sinek restoranında bir fırın vardı. Orayı lütfen atlamayalım. Fırın ürünleri konusunda çok başarılı. O da aklınıza olsun. Buraya kadar alan bölümde Sento Belladur'da tatil yapmaya karar verdiyseniz, bu ortamı beğendiyseniz bizler tatil ekibi olarak ETS Tur'un yetkili satış ajansı olarak değerli taleplerinizi, rezervasyonu memnuniyetle bekliyoruz. Bütün çalışmaları sizlerin rezervasyonu talip olduğumuz için gerçekleştiriyoruz ve bu anlamda takdir hakkınızı bizden yana kullanmanızı önemli rica ediyoruz ve tekrar otele dönerek keşif yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Tabii aslında denize girerken, keyif yaparken sahil bölümünden bayağı görüntü paylaştım. İskeleyi de dışarıdan gösterdim ama iskelenin üzerine çıkarak da bir anlatım yapmak istedim. Çünkü buradaki görüntü Sento Belladur'un reklamlarında da kullanılıyor. Hani tesisin simgesi olan bölümlerden bir tanesi. Ama ben size burayı anlatırken esas şunu söylemeye çalışacağım. Hani iskeleye çıktık diye denize birden atlamayın. Çünkü burası sığ. Yani iskelenin ucundan bile denize giriyor olsanız bakın içeride yürüyen kişiler var. Dolayısıyla derin bir denize girme hissiyatı için biraz daha ilerlemeniz gerekiyor. Onun dışında bu alan tamamen kum ve sığdan derine insanların yürüyerek denizin içinde keyif yapabildiği bir ortam içeriyor. İskelenin genel yapısı da bu şekilde.
Sentido Bellazur'da odanızı seçerken birkaç farklı kategoride değerlendirme yapabiliyorsunuz. Özellikle club odaları ve ana bina odaları standart odalardan da kara manzaralı veya deniz tarafı odalar şeklinde yine size alternatifler sunuyor. Şu anda standart deniz tarafı bir odadayız. Özellikle 30 metrekare kullanım alanında yine Bodrum'u hissedeceğiniz, Bodrum'un genel mimarisine uyumlu diyebileceğimiz modern bir dekorasyon anlayışıyla gördüğünüz gibi pastel renkler kullanılarak sizlere sunulan 2+1 kapasiteli, tabii ki konaklama kapasitesi konusunda çocukların yaş durumuna göre otelden onay alınarak sizin taleplerinizi değerlendirebiliriz. Seramik zeminli, mermer desenli seramik zeminleri olan, beyazlı kahverengili mobilyaları olan, şöyle baktığımız zaman birazdan boyuna geçtiğimizde banyo ile oda arasında jalüzle ayrılmış bir cam penceresi olan, çay kahve setup ikramı, burada güzel bir valiz sehpası ve makyaj aynası, tuvalet aynası bir ünite yerleştirilmiş televizyonla beraber. Yani genel anlamda odanın rahatlatıcı bir atmosferi olduğunu ve yine çay kahve demişken hemen isterseniz burada da su ve soda günlük olarak kullandığınız yerine yenisi konuluyor. Balayı çiftlerimize tabii özel ikramları oluyordur. Onları da mutlaka rezervasyon aşamasında sorarız, değerlendiririz. Bir büyük yatak veya talebinize göre 2 ayrı yataklı oda tercihinize göre yine otelden müsaitlik doğrultusunda talep edebiliriz. Bunun dışında odaya ilk girdiğimiz zaman sağlı sollu böyle aynalı dolaplarda kasa ve terlik kullanılıyor. Onun dışında banyodan bahsetmek gerekirse gayet yeterli genişlikte bir banyo olduğunu ve yine modern donanımlı, rahatlatıcı bir atmosferi olduğunu, duş alanının gayet geniş olduğunu, jalüziden bahsetmiştim. İsteğinize göre odayla aranızda göz teması sağlayabilirsiniz. Makyaj aynasıyla geniş bir banyo aynası, mermer banyo tezgahı, yine Sentido Bellazur logolu, alerjen olmayan ürünler kullanılarak hazırlanan şampuanları, saç kremleri. Buradaki genel dekorasyon da hem duvarlarda hem zeminde yine aslında odaya ilk giriş aşamasından itibaren kullanılan zemindeki mermer desenli seramiklerle hazırlanmış bir oda. Odanın manzarası, bu deniz tarafı bir oda ama bu oda manzarasını ben örnek olarak gösteriyorum çünkü hani bu manzara konusu binadaki konuma göre farklılaşabiliyor. Dolayısıyla şöyle bir de sinekliğimiz var. Geniş bir balkona çıkıyoruz ve böyle bir manzara size eşlik ediyor. Yine tekrar ediyorum, odaların alt katta olanları var, zeminde olanları var, farklı açılardan manzaraya doğru olanları var. Burası bizim sizlere sunduğumuz örnek bir oda olarak. Oturma grubunu da şöyle gösterelim isterseniz. Geniş bir balkon, özellikle sabah saatlerinde, akşam saatlerinde tatilden ya da denizden havuzdan döndüğünüzde burada dinlenirken gayet güzel bir manzaraya hakim olacağınızı da kısaca buradan göstermiş olduk. Böylelikle standart deniz tarafı bir odanın özelliklerini size anlatarak Sentido Bellazur'daki sunumumuzu odalarla ilgili bölümün 1. aşamasını tamamlamış olduk. Müsaitlik varsa eğer, bilemiyorum şu anda, club bölümünden de bir oda göstererek keşfimize devam edeceğiz. Sentido Bellazur'da club odaları tam bir Ege atmosferinde, tam bir Yunan adaları atmosferinde. Burayı çok seviyorum. Size özellikle anlatmak istedim. Ama önce en çok merak edilen konuyu aydınlığa kavuşturmak istiyorum. Club odaları ana bina odalara mesafesi neredeyse yok denecek kadar az. Bakın hemen burası resepsiyonun olduğu blok. Dolayısıyla misafirlerimiz hani club odası olunca bazen çok uzak mesafeymiş gibi düşünebiliyorlar. Kesinlikle böyle bir şey yok. Ana binadan, resepsiyondan nasıl ana binadaki odanıza gidiyorsanız asansöre binerek neredeyse aynı mesafede club odanıza ulaşmanız mümkün. Ve burada az önce bahsettiğim gibi Yunan adalarını, Ege adalarını andıran bir mimaride, Bodrum'u tam olarak hissedeceğiniz bir atmosferde beyaz badanalı Lego evler, mavi pencereleriyle, begonvillerle inanılmaz güzel bir uyum içerisinde. Bence Sentido Bellazur'un en alımlı odaları club odaları. Bu benim fikrim. Şimdi bunun içinden örnekler göstereceğim size. Bir standart oda göstereceğiz. Müsaitlik varsa bir de 1+1 odaları var. Bir tane olan göstermeye çalışacağım. Hemen başlayabiliriz. Şimdi bir tane de club standart oda göstereceğim size. Az önce club odalarının dışarıdan yapısını gösterdim. Gerçekten burası tam böyle bir Mykonos, Santorini havasında, Yunan adaları havasında, Ege havasında güzel bir girişle. Ve yine bütün odaların terasında böyle mavi minderli koltukların bulunduğu, oturma gruplarının bulunduğu. Odaya girdiğimiz zaman da ilk gösterdiğim standart odaya göre biraz daha küçük ama çok keyifli. Bence club odaları daha güzel. Bilmiyorum, tabii beklentiye bağlı. Burası en fazla 2 kişi alır bence. Hani bebek falan varsa bilmiyorum, oda kapasitesini sormak lazım. Ama genel tasarım, renkler birbirine çok benziyor. Yine burada da çay kahve ikramı var. Buzdolabında, mini buzdolabında su ve soda var sadece. Split klima kullanılmış. Şu anda biz çalışma yaparken 2 dakika önce açtık. Buz gibi oldu içerisi. Hemen buradan banyoda ilerlediğimiz zaman yine gayet geniş. Gayet geniş. İbrahim'lere hatta sığdık vallahi. Bol bol anlatabiliriz. Biraz daha küçük bir banyo tezgahı ama büyük bir banyo aynası var. Saç kurutma makinesi. Yine Sentido Bellazur markalı şampuanlar, saç kremleri, tertemiz havluları. Şöyle yavaşça döndüğümüz zaman geniş de bir duş alanı var. Oldukça rahat kullanımlı bir banyo olduğunu söyleyebilirim.
Şöyle kapısıyla beraber çıktığımız zaman biz Club standart olayı. Tabii ki burada yine kasa ve terlikler var. Elbiselerinizi atacağınız bir dolap var. Club standart olayı kısaca göstermiş olduk. Bu club'lar içerisinde bir de 1+1'ler var. Yani küçük bir oturma bölümü artı yatak odası olan bölüm var. Onlarda müsaitlik var mı bilmiyorum. Onlardan bir tane göstermeye çalışırım. Ama en azından club odaların genel atmosferini ve sunduğu ortamı size göstermiş olduğumu umuyorum. Sentido Belladour'da bir club odası redaksyonu yaptığınızda sizi bekleyen ortamı artık biliyorsunuz. Biz de bu odada kalmak isterseniz, tatil yapmak isterseniz tatil ekibi olarak ETS Yatırım yetkili satış adresi olarak değerli redaksyonumuzu memnuniyetle bekliyoruz efendim. Sentido Belladour'da özellikle çocuklu gelen misafirlerimizin daha rahat bir şekilde kullanabileceği 1+1 club odaları da var. Bunlardan bir örnek göstereceğim size. Teras kısmı aynen standartta anlattığım özelliklere sahip mavi minderli beyazlar içerisinde güzel bir oturma takımıyla yine club odasının o Bodrum atmosferini yansıtan ortamında 1+1 kategoride club odası. Bu oda aslında İbrahim kardeşimle benim bu gece konaklayacağımız oda. O yüzden eşyalarımız bizim eşyalarımız, kusura bakmayın ama görmesi sakınca yok diye düşünüyorum. Şimdi bu oda anlayacağınız üzere bir oturma odası artı bir yatak odası bölümünden oluşuyor. Oturma odası bölümünde televizyon ünitesi, çay kahveniz, mini barınızda yine su ve soda. Bir de açıldığında yatak olabilen kanepe var. Split klima ve buradan kapıyla ayrılabiliyor. Diğer bölüme geçtiğimiz zaman da bir büyük yatak. Yine buradan da az önce girdiğimiz terasa çıkış yapılabiliyor sürgülü kapıyla. Ve bunun dışında hemen karşısında da banyosu var. Banyosu da yine aynen az önce Club standartta anlattığımız gibi hemen hemen aynı büyüklükte. Yine büyük aynalı bir banyo tezgahı. Yine Sentido Belladour markalı bukletler, tertemiz havluları, geniş bir banyo olduğunun altını çiziyorum. Saç kurutma makinesi, makyajla beraber bu odayı da ara kapılı, bir banyolu, teraslı, güzel bir aile odası gibi de düşünebilirsiniz. Özellikle çocuklu misafirlerimizin dikkatine diyelim. Şimdi biz tabii keşfe devam edeceğiz. Şöyle bir genel tur yapacağız. Akşam saatlerinde özellikle restoran sunumu ile ilgili fikir verecek yöntem paylaşacağız. Ve Belladour keşfimiz devam ediyor. Club bölümündeki genel ambiyanstan da bahsetmiştik. Bir kez daha çıkalım ve resepsiyona ulaşmak için kat edeceğimiz mesafe işte sadece bu kadar. Bu arada club odalarının diğerleri de en fazla şöyle bir 30-40 metre mesafede yan yana sıralanarak ilerliyor. Yani uzakta bir club odası yok. Onun tekrar altını çizelim. Birazdan Sentido Belladour'da akşam yemeği büfesiyle ilgili görüntüler sunmaya çalışacağım size. Ve yine bu anlamda fikir vermeye gayret edeceğim. Ancak akşamüstü saatleri yaklaşırken sizlerin de buradaki tatil sırasında mutlaka uğramanızı tavsiye edeceğim Blue Bar'dayız. Sabah saat 8'de açılıyor burası. Saat 10'a kadar çay kahve servisi yapılıyor. Ondan sonra alkol içecek servisi de yapılmaya başlanıyor. Ve sonra gece saat 24'e kadar özellikle gün batımı saatlerinde, sunset saatlerinde buradaki manzara çok daha hoş oluyor. Yine diğer barlarla beraber bir hizmet noktasını daha konsept halinde böyle güzel beyazlı bistro sandalyeleriyle, bistro masalarıyla hemen resepsiyon lobi alanının yan tarafında. Aynı zamanda Sultan Restoran isimli alakart restoranın hemen yanında bir bölüm olarak size göstermek istedim. Aklınızda bulunsun. Sabah saat 8'den itibaren burada kahve içmeye başlayabilirsiniz. Gece saatlerinde ışıl ışıl bir Akyarlar manzarasıyla burada kokteyllerinizi içebilirsiniz. Bunu da tamamladıktan sonra akşam yemeğinde ana restoranda buluşmak üzere. Sentido Belladour'da akşam saatleri, akşam yemeği zamanı. Gündüz programım sırasında akşam büfesiyle ilgili bir örnek sunum yapacağımdan bahsetmiştim. Ve sağ olsun egzekutif şefimiz Kadir Şef'ini beni kırmadı. Merhaba, hoş geldiniz. Bana eşlik edecek. Şefim bugün memnuniyetle. Deniz Mahsulleri günümüz. Evet, bugün tema gecelerinden balık gezisini işliyoruz. Haftada 2 bazen 3 tema gezisi işliyoruz. Şöyle dolaşalım. Olur. Öncelikle ben şöyle küçük bir sorum var size. Maşallah manzaramız harika. Kesinlikle. Ege manzarası. Kesinlikle. Balık menüleri olması da güzel. Genellikle misafirin bu tema günlerinde en baştan söylemek istiyorum. Onlara bilgi vermek için. Mesela sushi'lerle başlayacağız. Ve benzer yine deniz mahsulleri devam edeceğiz. Evet. Misafirlerimiz genellikle bu sunumları yaparken diyorlar ki ya ben tamam başladınız ama ben balık sevmiyorum, deniz mahsulü sevmiyorum. Biz birazdan gezerken alternatif menülerde anlatacağız değil mi? Tabii ki. Harika. Yani biz tema gecelerinde sadece o geceyi yaşamıyoruz. Akdeniz mutfağının bütün ürünlerini sunuyoruz. Harikasın. Yani bunun üzerinde balık, et, tavuk, bütün ürünler mevcut elimizde. Yani misafirlerimiz tema arada gecesi, her şeyi bulabilecekler tema tabii gecesi ki. olsa dahi beklentinize göre sunumlar yapılabilir. Evet. Sushi'lerimizle başlıyoruz o zaman. Kadir Şefim söz sizde. Buradan başlayıp zeytinyağlılarla mezelerle devam edebiliriz. Sushi'leri burada mı yapıyorsunuz? Nasıl hazırlıyorsunuz? Böyle Yani bir şeyimiz var mı? Genellikle ürünlerimizin %99'unu burada hazırlıyoruz. Buradaki ustamız hazırlıyor. Çok fazla dışarıdan bir şey almıyoruz. Yani Harika. misafirler geldiği zaman
İşte gördüğünüz gibi orada çorbayla başlayarak da Evet, her gün 2 çeşit çorbamız var. her gün değişik olarak da çorbalarımız var. Burada tema gezisi olduğu için balık ve deniz ürünleri, sushi ön planda. Harika. Sushi'ler bu arada dikkatini çekti mi bilmiyorum, orijinal yani bol kepçe mi diyor böyle? İri, güzel, lezzetli zeytinyağlılarla mezelerle devam edeceğiz. Zaten burada amacımız zaten otel olaraktan müşteri memnuniyeti odaklı çalışan bir oteliz. Evet. Puanlarımız ortada. Puanlarımız da zaten ortada. Ödüllerimiz ortada. Kesinlikle. Ben de Sentuda Bellezir Otel'in 10. yılı, 10 yıldır maşallah. şefliğini yapmaktayım. Geç kaldık tanışmak için biraz Kadir Şefim. Yani Ben Bodrum'a hiçbir çok şey için geçti. geç değildir. Yani bugüne kısmetmiş. Hiçbir şey için geç değildir. Evet. Yani gelen misafirlerden önceliğimiz müşteri memnuniyeti odaklı çalışıyoruz. Zaten 10 yıldır da aşağı yukarı 8. ödülümüzü aldık. Harika. ETS'den. Harika. Bunun yanı sıra 5 yılda bir verdikleri devamlılık ödülünü aldık. Harika. Ya misafir deneyimine bağlı olarak puanların yüksek olması çok önemli. Kesinlikle. İsterseniz Kadir Şefim şu köşedeki sıcaklarımızla devam edelim mi? Neler var neler? Şöyle oradan başlayalım Buradan mı başlayalım? isterseniz. Tamam, yine deniz mahsulleri devam Burada edelim. genelde yöresel yemeklerimiz Aha. bu gece deniz mahsulleri ağırlıklı olduğu için işte kalamarı, midyesi, ahtapot ağırlıklı. Kalamar tava var. Burada günlük olaraktan getirtmiş olduğum deniz mahsulleri ağırlıklı işte levrektir, çupradır. Levrek ve çupra ızgara var. Burada bu köşeyi ben sunum köşesi olaraktan yapıyorum. Aha. Devamlı direkt olaraktan misafire sunumu biz kendimiz yapıyoruz. Aha. Bir de ızgara bölümümüz var galiba ayrıyeten. Diğer tarafta da ızgara var. Oradan pişirdiğimiz ürünleri buraya getiriyoruz. Tamam. Yani ben az önce gördüğüm için söylemek istiyorum. Bu levrek ve çupra ızgara kömür ateşinde orijinal şekilde Kesinlikle. yapılıyor. Mangalda Onu pişiriliyor. da dipnot olarak Mangalda ekleyelim. pişirilip buraya getiriliyor. Evet. Ama sadece tema gelisi balıkla sınırlı değiliz. Bunun yanı sıra et ve tavuk Diğer ızgaralarımız da ürünleri oluyor. de mevcut. Ya şunu söyleyebilir miyiz? Her gün bir kırmızı etimiz, bir beyaz etimiz, bir balığımız mutlaka ızgaramızda oluyor. Öğlen akşam. Öğlen akşam. 2 tane kırmızı etimiz var. Birisi köfte, birisi normal kırmızı et. Antrikot benzeri diyebiliriz. Evet. Türevleri Bunun yanı sıra balık, tavuk, hindi, bütün ürünlerden birer çeşit mutlaka bulabiliriz. alıyor. İlaveten yöresellerimiz giriyor. bunun yanı sıra et yemeyenler için vejetaryen köşemiz var. Hı hı. Yani et yemeyenler de rahatlıkla yiyecek şeylerini bulabilirler. Kıymalı patlıcan musakka bugün örnek yemeklerden bir tanesi. Yumurtalı ıspanak bunlardan bir tanesi. Çin usulü dana, yani bu biraz böyle hani acılı falan mı oluyor acaba Çin usulü deyince? Genellikle Çin soslarından yapıyoruz. Çin Dediğimiz sosları. gibi yani bugün tema gelisi ama her Farklı türlü lezzetler de yemeklerde var. farklı lezzetleri sunuyoruz. Sadece balığa odaklı kalmıyoruz. Evet. Misafirlerin içerisinde balık yemeyenler onlar için de Biber dolmalı bir şey dikkatimi çekti. şeyler var. İncecik. Böyle bir anneanne eli değmiş gibi. Evet, evet. Güzel. Genellikle böyle hani yöresel köşesinde de gördüğünüz gibi yöresel yemekler ağırlıklı. Fırın köşemiz var. Burada Ustamız- her gün 2 çeşit Ustam pide kolay gelsin. çıkartıyoruz. Ne pişirdin bugün? Peynirli pidemiz var. Güzel. Ellerine sağlık. Sabah da bir şey pişiriyor musun burada? Yani bende 3 tane fırın var. Öyle mi? 3 tane pide fırını var. Hı hı. 3 tane pide fırını olduğu için pide, pizza, Sürekli lahmacun var. çeşitleri sürekli var. Özellikle gündüz saatlerinde havuzdaki sinek sunumu ile ilgili memnuniyet oranı çok yüksek. Oradaki pideler, lahmacunlar çok beğeniliyor. Evet, orada da şunu yapıyoruz. Genellikle misafir odaklı çalıştığımız için, misafir memnuniyeti odaklı çalıştığımız için kişiye özel ürünler çıkartıyoruz. Pide, pizza, lahmacun, hamburger, işte salata çeşitleri. Aşağı sahil ve havuz başında meyve büfemiz, salata büfemiz sabit. Evet. Yani orada misafirlerin de ayıpta bulacağı bütün ürünler mevcut. Harika. Tatlılarımız var bu arada. Şuradan başlıyor. İsterseniz bizim en çok misafirlerimizin merak ettiği bölümden başlayalım. Baklavadan başlayalım. Şerbetli tatlılardan başlayalım. Kadir Şef müsaadenle böyle Tabii yönlendim ki ama. buyurun. Lütfen. Diyarbakır burmamız var. Evet. Revanimiz var. Cevizli baklavamız var. Her gün değiştirerekten şöbiyetimiz var. Bu her gün değişiyor diyoruz. Tabii ki değişiyor. İşte burada Bu soğuk baklava mı? yöresel tatlılarda tiramisu. Bu pardon ya. Estağfurullah. Estağfurullah. Herhalde bugün canım soğuk baklava Yani şekli. şey- Tiramisu. Şey sabit bende işte. Tiramisu, fırında sütlaç, profiterol, ekler, magnolia, San Sebastian. Hı hı. Bunları her gün üzerinde bulabilirler. Ellerinize sağlık. Sebastianlara çikolata sosla dökmüşüz. Evet.
Ben genelde çikolata sosu dökmeden tercih ediyorum. Çünkü Ya- çünkü o zaman tadını tam daha böyle Onu biz yapabiliyorum. bazen değiştiriyoruz. Tercihe bağlı. Bazen değiştiriyoruz. Bazen çikolata sos, bazen çilek sos yapıyoruz. Şey var ya İşte şimdi sos. menemen soğanlı mı biberli mi tartışması var ya. Sebastian'la da çikolata soslu mu Ama sossuz mu tartışması. Ona dayalı olaraktan her günde değiştiriyoruz sosunu. Tabii Yani sabit kalmamak kaydıyla. İlla ki ben Günümüzde meyveler de şimdi yöresel soğuk. meyvelerimiz. Meyveler de soğuk dolapta. Buraların hepsi buzdolabı özellikli. Soğuk Evet. bir şekilde pırıl pırıl. Yarın sabah saatlerinde de kısmet olursa kahvaltı büfesinden biraz ek görüntüyle kahvaltı ben görüntülemeye çalışacağım. Erken saatlerde misafirler gelmeden tabii şu anda anlatıyoruz. Burada ne var Kadir Şefim? Izgara bölümü. Tabii. Kömür ateşinden buraya sıcak Burada da şeyde işte servis yapılıyor. bugün mesela işte Manisa köfte yapıyoruz. Manisa köftemiz var. Burada da misafirlerimizi almadan biz misafirlere sunum olaraktan veriyoruz. Harika. Yani altına pidesi, üzerine köftesi, domates sosu, yoğurdu, tereyağı. İskender kebap gibi misafir isteğine göre siparişini veriyor. Yani sunum bunu alıyor. olaraktan misafir de memnun oluyor. Harika. Kendini özel hissediyor. Harika. Oturma alanları konusunda hemen şöyle beyazlar içerisinde hem bize böyle Bodrum'u anımsatan zaten otelin genel mimarisi atmosferi bu şekilde biliyorsunuz. Evet. Beyazlar içerisinde tertemiz masaları servisleri hazırlandı. Ortalama bir 10 dakika sonra misafirler gelmeye başlayacaklar. Yine Turgut Reis manzaralı, Kos Adası manzaralı, Ege manzaralı güzel bir restoran sunumu. Tabii sizler de beklentiniz ölçüsünde, kendi alışkanlıklarınızla, kendi değerlendirmelerinizle Sento Bellazur'un bu pırıl pırıl, temizliğin, lezzetin, tazeliğin ön planda olduğu çok daha değerli bir ekip var burada. Az önce Kadir Şef'in bahsetti ama yıllardır tekrar eden ödüller var. Konaklayan misafirin ödülleri var. Ama bu demek değildir ki herkes her otelden memnun kalacak. Yani lütfen siz de kendi beklentinizi, alışkanlıklarına göre değerlendirin. Yani biz Sento Bellazur'un özellikle anlatıyoruz size. Dolayısıyla sizler de bize dönüş yaptığınızda sizin beklentinize göre biz otelin merak ettiğiniz tüm soruları da biz yanıtlayabiliriz, cevaplamak isteriz. Kardeşim çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Bunun yanı sıra 2 tane alakat restoranımız var. Ha. Kebap ve balık olmak üzere. Blue Bar'ın yanında vardı bir tane. Evet, Bulvar'ın yanında. O restoranlarda Orada kebap üzerine bugün menümüz. kebap üzerine ve balık üzerine yine. Evet. Ama bugün burada balık temalı olduğu için Orada kebap balık veriyoruz. yerine kebap veriyoruz. Peki orası için rezervasyon yaptırıp bir ücret gerekiyor mu? QR ücreti. Yok. Normal konseptin içerisinde her şey dahil. Müsaitliğe konseptin göre içerisinde rezervasyon yaptırarak bütün misafirlerimize biz 2 belirliyoruz. 2 gece belirliyoruz. Ama müsaitlik durumunda her gecede misafirlerimizi ağırlayabiliriz. herhangi bir ücret ödemeden müsaitlik ölçüsünde rezervasyon yaptırarak faydalanabiliyorsunuz. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Kadir Şef'im çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Zahmet ettiniz. Arkadaşlar kolay gelsin herkese. Teşekkürler. Sağ olun.